Atak helikopterleri ve kullanılacak füzeleri de Türkiye'den alan Nijerya'nın ordusundan bahsedeceğiz. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ürettiği gemiler de Nijerya donanmasında yer alıyor. Ülke İsrail'le de yakın temas içinde. Özellikle eski personelin kurduğu askeri danışmanlık şirketleri üzerinden ilişkiler tesis ediliyor. Nijerya, kuzeyinde DAEŞ bağlantılı terör örgütleriyle savaşıyor. Denizlerde korsanlık sorunuyla mücadele ediyor. Batı silah vermeyince yüzünü doğuya döndü. Çin'den tank ve Rusya'dan askeri araç alımını hızlandırdılar. Bu videoda Nijerya'nın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol. 3 milyon rozetini birlikte takalım. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Nijerya'da zorunlu askerlik uygulanmıyor. Tamamen gönüllü, profesyonel ordu prensibi tercih edildi. Nijerya sokaklarında haki üniformalı gençler görebilirsiniz. Ancak onlar asker değildir. Üniversite ve yüksekokul mezunları için zorunlu olan 1 yıllık Ulusal Gençlik Hizmet Birliği programı var. Bu programda askerlik eğitimi verilmiyor. Mezun olan gençler okullarda öğretmenlik veya kamu kurumlarında memurluk yapıyor. Sadece askeri disiplin ve yürüyüş eğitimleri tatbik ediliyor. Kadınlar kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tümüne katılabiliyor. Fiziksel yeterlilik ve benzeri testlerden geçmek zorundalar. Nijerya ordusu Kaduna Abuja otoyolundaki haydutluk ve adam kaçırma olaylarına karşı tamamı kadınlardan oluşan özel bir birlik kurdu. Savaş uçağı kullanan kadın pilotlara da sahipler. En bilinen isim Kafayat Sanni. Ordunun başkomutanlık makamında aynı zamanda devlet başkanı olan Bola Ahmet Tinubu bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı pozisyonunda ise General Olufemi Oluyede görev yapıyor. Nijerya ordusu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, deniz ve hava kuvvetleri şeklinde yapılanıyor. Ordunun bütçe içindeki payını işleyelim. 2020 ve 2024 arasındaki verilere ulaştık. 2020, 2021 ve 2022'de %0.6, 2023'te %0.7 ve 2024'te tekrar %0.6 oran ayrıldı. Nijerya'nın oranının %0.6'da çakılı kalmasının ve artamamasının arkasında 4 temel stratejik ve ekonomik neden yatıyor. Artan borçlar, devalüe edilmiş yerli paralar, gelir kaybı ve bütçe dışı harcamaların artması sebebiyle %0.6 oranında sabitlik görüyoruz. Global Firepower Index'in araştırmasına göre Nijerya ordusu 145 ülke içinde 31. sırada yer alıyor. Ülke yaklaşık olarak 240 milyonluk nüfusa sahip. Orduda yaklaşık 223 bin asker görev yapıyor. Bunların 180 bininin kara kuvvetlerinde, 25 bininin deniz kuvvetlerinde, 18 bininin ise hava kuvvetlerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Zaman zaman kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri arasında iletişim kopukluğu yaşanıyor. 2017'de yanlış istihbarat sonucu Ran'daki mülteci kampını bombalaması gibi kazalar yaşanmıştı. Kara kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler askerleri daha çok Rusya'daki Spetsnazlar gibi eğitiliyor. Ordunun bel kemiği bu yapılanma. Kullanılan ekipmanlardan bahsedeceğiz. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. 3 farklı tabanca modeli kullanılıyor. İlk 2 model Beretta serisine ait. 92 ve M1951 serileri bulunuyor. Bunlar İtalya'dan satın alındı. Diğer model ise Belçika'dan lisanslanarak ülke topraklarında üretiliyor. Browning High Power silahları tercih edildi. Piyade tüfeklerinden bahsedelim. Geniş bir havuz söz konusu. İlk olarak İsrail'den IWI Tiger ve AK Alpha tüfekleri satın alındı. Daha sonra Polonya üretimi Beryl M762 ve FB Mini Beryl tüfekleri satın alındı. Ayrıca Belçika'dan FN-FNC, İtalya'dan Beretta AR-70, Güney Kore'den Daewoo K2 tüfeklerini tercih ettiler. Son olarak Sovyet üretimi AK-47 ve AKM tüfeklerini de piyadelerin hizmetine sundular. 4 farklı ana muharebe tankı kullanıyorlar. Bunların ilk üçü Sovyetlerden kalma. VT-4, T-72 ve T-54 tankları envanterde. Son tanksa Birleşik Krallık'tan satın alındı.
Vickers modeller tercih edildi. Kundağı motorlu tank savar araç ise Çin'den geldi. ST-1 modelini kullanıyorlar. Askeri zırhlı keşif araçlarının tamamı dış alımla karşılandı. Birleşik Krallık üretimi olan FV-101 Scorpion ve FV-107 Smithers modeller satın alındı. İkinci araç Ürdün'den ikinci el olarak tedarik edildi. Adet sayısı gizli tutuldu. 1994 yılında Brezilya'dan EE-109 Cascavel araçlarını da envantere eklediler. Fransa'dan Panhard ERC, AML ve VBL serisi araçları satın aldılar. Nijerya şirketi Proforce tarafından üretilen ara model zırhlı muharebe aracı envantere alındı. Sovyetler Birliği'nden kalan BMP-1 ve BMP-2 model zırhlı araçlar da muhafaza ediliyor. 2021 yılında Çin'den ZSD-89 model araçlar tedarik edildi. Bunlar Norinco tarafından üretildi. 60 adet alındı. 2014 yılında Ukrayna'dan BTR-4E model araçları temin edildi. 50 adet envanterde. Çin'den lisansı alınan Mengshi CSK-131 araçları da Nijerya'da üretiliyor. Zırhlı personel taşıyıcılardan bahsedelim. Avusturya'dan Saurer 4K4FA araçları satın aldılar. 250 adet bulunuyor. Sovyetlerden kalan MT-LB model araçlar da hizmete devam ediyor. İsviçre'den alınan Movak Piranha 1 model 110 adet araç da envanterde. Ukrayna'dan 47 adet BTR-3 zırhlı personel taşıyıcı da kullanıyorlar. Ayrıca Sovyetlerden kalan BTR-60 ve 70 araçlarını da muhafaza ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından geliştirilen Isotrex Phantom zırhlı araçlarını da kullanıyorlar. Özellikle terörle mücadele operasyonlarında görevlendiriliyor. Kanadalı Straight Group şirketinin geliştirdiği ancak Nijerya'ya gönderilen versiyonların Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretildiği Mk3 araçlarını da envantere eklediler. Çin'den Type 89 model zırhlı aracı da satın aldılar. Bu araç da Norinco şirketi tarafından piyasaya sürüldü. Sovyetlerden kalan BTR-80 model araçlardan da belirsiz adette envanterde bulunuyor. Ukrayna üretimi olan BTR-4 model 50 adet zırhlı araç da kullanılıyor. Mayına ve pusuya dayanıklı zırhlı araçlardan bahsedelim. 2024'ten itibaren Çin üretimi VP3 aracı alındı. Teslimatlar devam ediyor. Nijerya'da üretilen Dongfeng Mengshi CSK-131 aracı da kullanılıyor. Lisansı Çin'den alındı. 120 adet bulunuyor. Ayrıca yerli üretim olan Ezukwu model zırhlı aracı da envantere eklediler. Güney Afrika'dan Reva Mk3 aracını satın aldılar. 40 adet kullanımda. Amerika'dan International Max Pro araçlarını temin ettiler. 12 adet bulunuyor. Ayrıca Bae Kayman araçları da 2016 yılında hibe yoluyla envantere katıldı. Güney Afrika'dan Kaspir Mk3 model aracı da kullanıyorlar. Son araçsa Nijerya tarafından üretilen Hulk modeller. Türkiye'de Otokar tarafından üretilen Cobra zırhlı aracından 204 adet satın aldılar. Nijerya'nın kendi kapasitesiyle ürettiği PF Viper zırhlı aracı da kullanılıyor. Adet sayısı gizli tutuldu. Çin'le ortaklık kurularak üretilen Dongfeng CSK-131 aracı da bulunuyor. İsrail'den Plasan Sandcat model zırhlı aracı da kullanıyorlar. Bu aracın yüksek hareket kabiliyeti var. 2025 itibariyle Türk şirket Nurol Makine tarafından geliştirilen Yörük model aracı da sipariş ettiler. 13 adet teslim edilecek. Kanada'nın ürettiği Incas aracını da envantere kattılar. Ayrıca Incas Titan S aracını da 2018'de kullanmaya başladılar. Güney Kore'den K-151 Ray Colt aracını da kullanıyorlar. Top, roket ve obüs sistemlerinden bahsedelim. Çin'den 15 adet SH model kundağı motorlu topçu sistemi satın alındı. Ayrıca İtalya'dan Palmaria sistemlerinden de 25 adet satın alındı. Romanya'dan APR-40 model çok namlulu roket atarlar satın alındı. 25 adet batarya bulunuyor. Sovyetlerden kalan BM-21 Grad model roket atarlar da envanterde bulunuyor. 5 adet batarya kullanımda. Çekoslovakya'nın ürettiği RM-70 sistemlerinden de 7 adet envantere eklendi. Sovyetlerden kalan D-30, D-74, M-46 ve D-20 toplarını da muhafaza ediyorlar. Ayrıca İtalya'dan Otto Melara Mod 56 toplarını da kullanıyorlar. Birleşik Krallık üretimi Swing Fire tank savar sistemi satın aldılar. 100 adet envanterde bulunuyor. Çin'den HJ-12 füzesini kullanıyorlar. Amerika'nın ürettiği M-40 ve İsveç'ten satın alınan Carl Gustav'ları da muhafaza ediyorlar. Hava savunma envanterinden ve kara havacılık unsurlarından bahsedelim. Roland, Blowpipe ve 9K-32 Strela 2 füzelerini kullanıyorlar. Sovyetler Birliği'nden kalan ZSU-23-4 kundağı motorlu uçak savar sistemini de envanterde bulunduruyorlar. Elektronik harp konusunda Türkiye'den alım yapıldı. Aselsan İHA savar sistemini sinyal karıştırma için kullanıyorlar. Ayrıca Litvanya'dan EDM-4S Skyviper sistemini
sistemini de satın aldılar. Demfas MP-MBFJ sistemini ise kendi imkanlarıyla geliştirdiler. Hafif taarruz görevleri için Amerika'dan MD-530 FK-100 Warrior helikopteri sipariş edildi. 36 adet envantere alınacak. Genel maksat görevlendirmeleri için Bell UH-1 Iroquois helikopterleri var. Ayrıca Macaristan'dan Magnus MF-212 uçaklarını da sipariş ettiler. Birincil İHA alımını da Türkiye'den yaptılar. Bayraktar TB2 SİHA tercih ettiler. Amerikan üretimi Aerosonder Mk-4.7 ve Çin üretimi Xi'an Blownfish A2 İHA'larını da satın aldılar. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Çok sayıda dış alım yapıldı. Almanya'dan Meko 360 Type H1 fırkateyn aldılar. Modernizasyonu Türkiye'deki Dearsan şirketine ait tersanede yapılıyor. Aslında bu şirketi yakından tanıyor olabilirsiniz. Sahibi eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Amerika'dan Thunder sınıfı açık deniz devriye gemisi de satın aldılar. Ayrıca Çin'den Centenary sınıfı devriye gemisini de envantere eklediler. Dearsan tarafından üretilen OPV-76 devriye gemisinin de siparişi verildi. Teslimat henüz yapılmadı. Ayrıca Tuzla sınıfı devriye gemisinin siparişi de verildi. İnşa devam ediyor. Nijerya'nın kendi imkanlarıyla ürettiği Andoni sınıfı devriye gemisi de hizmete alındı. 5 adet bulunuyor. Çin'den Sakbama sınıfı gemi de satın alındı. 2 adet envantere eklendi. Singapur üretimi Zarya sınıfı 4 adet devriye botunu da kullanmaya başladılar. Güney Kore hükümeti 1 adet Chamsuri model devriye botunu Nijerya donanmasına hibe etti. Fransa'dan Nguru, Dorina ve Okpuku sınıfı botlar da envantere alındı. Son olarak İsrail'den Shaldak model botu da satın aldılar. 5 adet bulunuyor. Amerika'dan Swift Sea Stalker insansız deniz aracı da temin edildi. Bunları Amerika hükümeti hibe etti. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen LST-100 amfibi indirme gemisi de kullanılıyor. İtalya'dan 2 adet Lerisi sınıfı mayın avlama gemisini de deniz kuvvetlerine kattılar. Deniz havacılık unsurlarından bahsedelim. Birleşik Krallık'tan Westland Lynx helikopterini anti-denizaltı muharebeleri için kullanıyorlar. Genel maksat görevlendirmeleri için İtalya'dan AW-109 ve AW-139 helikopterlerini satın aldılar. Çin'den AR-500B insansız hava aracını da temin ettiler. Güney Afrika üretimi Alti Transition, İsrail üretimi ADS Aerostar ve Güney Kore üretimi Remo I-002BS İHA'ları var. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Dassault Dornier Alpha Jet savaş uçağını Fransa'dan satın aldılar. 12 adet bulunuyor. 2025 yılında teslimatlar tamamlandı. Çin'den bombardıman görevleri için Chengdu F-7NI uçağı aldılar. Orijinal ismi J-7'dir. Ancak ihracat versiyonlarına F-7 adı verilir. Çok rollü savaş uçağı olaraksa JF-17 Thunder modelleri tercih edildi. Bu uçakların hedefleme sistemini Aselsan'ın ürettiği Aselpot sistemiyle karşılıyorlar. Yakın hava destek görevleri için kullanılan uçak Brezilyalı şirket Embraer'dan alındı. A-29B Super Tucano model satın alındı. 2012 ve 2015 arasında Rusya'dan 6 adet Mi-35 taarruz helikopteri satın alındı. Türkiye'den 6 adet T-129 Atak helikopteri de satın aldılar. 2024'te teslimatlar tamamlandı. İtalya'dan AW-109 model 4 adet helikopter kullanıyorlar. 2024 yılında 10 adet yeni sipariş verildi. Amerika yapımı genel maksat helikopteri Bell 412'de envantere alındı. 2017'de hibe edildiler. 2016 yılında ise Rusya'dan Mi-171 helikopterleri satın aldılar. Bunlar nakliye görevleri için kullanılıyor. İnsansız hava araçları konusunda Çin'le tekrar karşılaşıyoruz. Ancak bazı istisnalar var. İsrail'den alınan Aerostar İHA'larını 2006'da envantere eklediler. Kara kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2'ler aynı zamanda hava kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yabon Flash model İHA'yı da satın aldılar. Yerli imkanlarla geliştirilen Tsaigumi İHA'sının da siparişi verildi. İlk etapta 6 adet kullanılacak. CH-3A, CH-4, Winglong 2 ve Skywhale Max İHA ve SİHA'ları Çin'den satın alındı. Hava kuvvetlerinin elindeki mühimmat havuzuyla bu bölümü noktalayacağız. Havadan havaya füzelerin tamamı Çin'den geldi. PL-5 ve PL-9C füzelerini tercih ettiler. Havadan karaya füzelerde daha geniş bir yelpaze söz konusu. İlk olarak Amerika'dan AGM-65 Maverick füzeleri kullanılıyor. Çin'den lazer güdümlü anti-tank füzesi olan AR-1 mühimmatını da satın aldılar. Rusya
Rusya'nın geliştirdiği 9M120 Ataka V mühimmatını da anti-tank muharebelerinde kullanıyorlar. Roketsan tarafından üretilen Mızrak-U uzun menzilli tank savar füzesini de satın aldılar. Amerika'dan AGR-20 füzelerini de kullanıyorlar. Ayrıca Atak helikopterlerinden ateşlenebilmesi için Roketsan tarafından üretilen Cirit füzelerini de teslim aldılar. Çin'den TL-2 ve AG-300M füzelerini de kullanıyorlar. Nijerya'da yürütülen askeri projelerden bahsedelim. Yerli şirket Dikon tarafından Ezukwu mayına dayanıklı ve pusu korumalı zırhlı araç üretildi. Özellikle EYP saldırılarına karşı geliştirildi. Nijerya merkezli özel şirket Proforce tarafından ara model zırhlı araç da üretiliyor. Sadece Nijerya için değil, aynı zamanda Çad ordusu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından da tercih edildi. AK-47 piyade tüfeği de ülke içinde üretiliyor. Ek olarak kullanılan yerli mühimmatlar da Nijerya topraklarında üretiliyor. Türkiye, Nijerya için artık sadece bir tedarikçi değil, yeni stratejik dönüşüm ortağı olarak kabul ediliyor. Muhafız adı verilen projeyle Nijerya ordusunun hava gücünü insansız sistemlerle dönüştürülmesi planlanıyor. Bayraktar TB2'lerden bahsetmiştik. Bu konuda sadece ürün satışı değil, aynı zamanda kullanacak pilotların Türkiye'de eğitilmesini de kapsıyor. SİHA'ların bakımı için Nijerya'da da tesis kurulacak. Nijerya'nın otoyollarını ve sınırlarını korumak için de Nurol makine üretimi NMS Yörük 4x4 ve Asisguard üretimi Songar SİHA'ları satın alındı. Dearsan şirketiyle deniz kuvvetlerinin modernizasyonu süreci de devam ediyor. Sancak gemilerinin sayısını arttırmak istiyor. Mısır'la Alfa jetlerinin modernizasyonu ve bakımı için ortaklık kuruldu. Pilotlar Mısır'a eğitime gönderildi. Amerikan ordusuna ait Mühendisler Birliği, Kayınji hava üssüne hangar, depo ve eğitim tesisleri inşa etti. Gine Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadele için Amerika liderliğinde her yıl düzenlenen devasa bir askeri tatbikat ve işbirliği projesi yürütülüyor. Özellikle Çin ve Rusya desteğiyle Kaduna şehrindeki fabrikalarda mühimmat üretimi bantlarında modernize etme projeleri devam ediyor. İsrail'den siber güvenlik ve istihbarat sistemleriyle elit piyade tüfekleri alıyor. Elbit Systems'la yapılan anlaşmayla internet, e-posta ve sosyal medya verileri toplanıyor. Resmi açıklamalara göre Boko Haram ve diğer terör örgütlerinin iletişimini takip etmek amacıyla bu anlaşma yapıldı. Ancak muhaliflerin iddiasına göre ise hükümet bu imkanı vatandaşları fişlemek için kullanıyor. Elbit'ten alınan Saymar Musket adı verilen hafif zırhlı araçları da hızlı müdahale ve devriye görevlerinde kullanıyorlar. Emekli generallerin ve eski Mossad personelinin kurduğu şirketlerle iki ülke arasında temas kuruluyor. Nijerya Devlet Başkanı'nı koruyan seçkin birlik olan Muhafız Tugayı İsrail standartlarına göre eğitilir. Korumalar İsrail'e özgü savunma sporu olan Krav Maga eğitimi de alır. Global CSD gibi şirketlerle petrol sahaları korunur. Özellikle Shell ve Chevron şirketleri bu tarz sivil görünümlü askeri şirketlerle çalışır. Celebrit şirketinden yazılım satın aldılar. Kilitli telefonların şifrelerini kolayca kırabiliyorlar. Güney Afrika merkezli küresel savunma devi Paramount Group'la hava kuvvetleri anlaşma yaptı. Uçak ve helikopterlerin bakımı, mühimmatlarının üretimi ve eğitim konularını kapsıyor. Nijerya'nın devlet şirketi Dikon, Güney Afrikalı firmalarla ortak üretim hattı kurarak zırhlı araç teknolojisini transfer etmeye çalışıyor. Nijerya'nın askeri sorunlarına geçiyoruz. Bu bölümde iki başlığı ele alacağız. Birinci sırada Boko Haram ve DAEŞ Batı Afrika terör örgütleriyle yaşanan kriz var. Borno eyaleti ve Çad Gölü havzasında çatışmalar yaşanıyor. Askeri konvoylara pusu, köylere baskın ve intihar saldırıları da görülüyor. Ayrıca adam kaçırma ve eğitim gören kız çocuklarının kaçırılması gibi hadiseler de yaşanıyor. 2014 yılında Boko Haram 276 kız öğrenciyi kaçırdığında dünya çapında gündem oldu. Boko Haram geçmişte DAEŞ'e bağlanmıştı. Mücadele uzun yıllar devam edince Nijerya ordusu burada süper kamp stratejisine geçti. Küçük karakolları kapatıp büyük, korunaklı üsler kurdu. Teröristler ticari dronları bomba atmak için kullanabiliyor. DAEŞ'in sözde merkez yönetimi tarafından Boko Haram'ın aşırıya kaçtığı, siviller yerine devlet birimlerine saldırılması talimatı verildi. DAEŞ Batı Afrika ise köyleri yakmak yerine vergiye bağlıyor. Halka tohum dağıtıyor, kuyular açıyor ve kendi mahkemelerini dahi kuruyor. Sambiasa Ormanı ve Çad Çölü'nde uzanan faaliyet sahaları var. Sambiasa, Belçika büyüklüğünde devasa bir alan.
Sık ağaçlar, mağaralar ve bataklıklarla dolu. Teröristler buraya kilometrelerce uzunluğunda tüneller kazdı. Hava bombardımanı olduğunda yer altına giriyorlar. Tanklar sık ağaçlar ve yumuşak zemin yüzünden ormana giremiyor. Çat Gölü'ndeki sazlık adacıklarda da saklanıyorlar. Sürat tekneleriyle ani baskınlar yapıyorlar. Ordu gelince hızlıca çekilip sazlıkların içinde kayboluyorlar. Çat Gölü'nden çıkan kurutulmuş balık ve kırmızı biber ticareti milyonlarca dolar değerinde. Ancak bu kaynak üzerinde DAEŞ Batı Afrika'nın hakimiyet mücadelesi var. İkinci kriz konusu ise Amerika ile yaşanıyor. Nijerya son yıllarda Batı etkisinden çıkıp BRICS bloğuna yakınlaşmak istiyor. Ülke içinde petrolü dolar yerine yuan veya yerel para birimimizle mi satsak tartışmaları yapılıyor. Amerika, Nijerya hükümetinden kendi vatandaşları hakkında daha fazla biyometrik veri ve istihbarat paylaşmasını istiyor. Trump'ın en büyük seçmen kitlesini oluşturan evanjelik Hristiyanlar Nijerya'da yaşanan terör saldırılarından rahatsız. Boko Haram ve DAEŞ Batı Afrika'nın kiliselere saldırması ipleri gerdi. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için SETA dış politika araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'la görüştük. 235 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun %45'i %55 gibi genel bir orantı yaptığımızda işte Müslümanlar ve Hristiyanlar var. Dolayısıyla terör örgütleri burada saldırını gerçekleştirirken bu saldırıları Hristiyan ya da Müslüman köyleri olarak gerçekleştirmiyorlar. Doğrudan Nijerya halkına gerçekleştiriyorlar. Ama bu tabloyu Trump'ın perspektifinden baktığımızda sanki Hristiyanlara yönelik sistematik bir soykırım, bunu tırnak içerisinde söylemek gerekiyor belki. Bu şekilde anlatmak gerçeği eksik anlatmak olur. Amerika hükümeti tarafından Fulani çobanlarıyla yerleşik çiftçiler arasındaki çatışmalarda çok sayıda Hristiyan vatandaşa saldırıldığı iddia edildi. Fulaniler aslında Batı Afrika'ya yayılmış milyonlarca kişiden oluşan bir göçebe gruptur. Fulani çobanları iklim krizi sebebiyle güneye göç etmek zorunda kaldı. Bu yüzden Hristiyan çiftçilerle temas etmek zorunda kaldılar. Çiftçinin tarlasına giren inek kavgası bugün köylerin ve kiliselerin yakıldığı etnik bir savaşa dönüştü. Sonuç olarak Nijerya şu an iki dev arasında kalmış durumda. BRICS ve Çin'le yakınlaşmayı sürdürürken Amerika'nın ekonomik tehditleriyle mücadele ediyor. Ordu hem dış alımlar hem yerli üretim imkanlarıyla gelişimini sürdürüyor. Batı ve Asya blokları arasında kalmamak için Türkiye ile askeri yakınlığı arttırmaya devam ediyor. Terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin bilgi birikiminden faydalanıyorlar. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Atak helikopterleri ve kullanılacak füzeleri de Türkiye'den alan Nijerya'nın ordusundan bahsedeceğiz. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ürettiği gemiler de Nijerya donanmasında yer alıyor. Ülke İsrail'le de yakın temas içinde. Özellikle eski personelin kurduğu askeri danışmanlık şirketleri üzerinden ilişkiler tesis ediliyor.